Herkese merhaba. Sizlere kolay örgü yapımını anlatacağım. Adım adım tığ işi ile kitap ayracı nasıl yapılır bu videoda bunu öğreneceğiz. Video yaklaşık 5 dakika sürecek. Ancak siz bunu 2 dakika gibi kısa bir sürede kitap ayracı olarak yapmayı öğreneceksiniz. Sevdiklerinizle bunu çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. O zaman hazırsanız haydi hemen başlayalım. Modelin kurulumu çok basit. Hemen şimdi sihirli halka üzerine ilk başlangıç göbek kısmımızı kurmuş oluyoruz. Hemen başlayalım. Şimdi parmağıma ipimi doluyorum, tutuyorum ve buradan bir ilmek çıkardım. Bir de kilit zincirimi hemen üzerine yapıyorum. Daha sonrasında üzerine ipimi aldım. İpimin içinden geçiriyorum. Ve üçünü birlikte çekiyorum. Yalancı trabzan dediğimiz, yalancı sık iğne dediğimiz tekniği uygulayacağız. Biraz daha göbeklerin dolgun olmasını istiyorum. 6 tane yalancı trabzan yapıyoruz. Hemen bakalım. Şu bizim ilmeklerimizin zaten zincir kısımlarından belli olur kaç tane olduğu. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 tane olmuş. Şimdi buradaki ipi hemen hızlıca çekiyorum ve kapattım. İlmek kaydırma ile en baştaki yaptığım ilmeğin içinden geçireceğim. Bakın hemen şöyle bir ilmek geçirdim. İpimi çıkardım. Üzerine ipi almıyorum. İkisini birlikte çekiyorum. Şurayı biraz elimizle büyütelim ve bu göbeğimizin kapatalım. Şimdi bunun üzerine çiçeğimizin yapraklarını yapacağız. Biraz da kesiyoruz. Diğer iplerin arasında da dolandırmakta fayda var. Aksi takdirde açılma yapabilir. Hemen şöyle bunu da bir geçirdim. Daha sonra iplerimizi arkasında kalanları temizleyeceğiz. Buradaki yaprak formlarını yapacağız. Yaprak formları da gayet tatlı oluyor. İlk kilit zincirimi hemen çekiyorum. Yapmış olduğum 6 tane yalancı trabzanın herhangi bir ilmeğinden batıyorum. Battım ve buraya üzerine ipimi aldım. 2 de çıktım. Bir tane daha çıktım. Şimdi üzerine ipimi alıyorum. Hep aynı yere batacağız. İlmeğin içinden ipimi geçirdim. Uzattım. Bir tane ilmek çıkardım. Tığda biriktirdim. Üzerine ipimi aldım. Tutuyorum aynı zamanda. Üzerine geçirdim. Bunu da çektim. Üzerine ipimi aldım. Trabzanla yüksekten çekmiş oluyoruz. Tekrardan ilmek çektim. Bakın 4 tane şimdi ilmeğim var. Hepsini birlikte çekiyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Ve buraya battığımız yerin tekrar içine batıyorum. Alttan gelen tığımdaki ipimi zincirimin içinden geçiriyorum. 3 tane daha zincir çekiyorum. Sıradaki ilmek tepesinin içine batıyorum. İpimi uzattım. İkisini çektim. Tığımda üzerine ipimi aldım. Uzattım. İkisini bir çektim. 2 oldu. Üçüncüyü yapıyorum. Üzerine ipimi aldım ve çektim. Şimdi dördünü birden çekiyorum ve kapattım. 3 tane zincir çekiyorum. Battığım yere, yaprak yaptığım kısma tekrar batıp ilmek kaydırıyorum ve bu işlemi 6 tane yaprak olarak tamamlayacağız. Yani şöyle 6 tane yaprak yapıp bitireceğiz. Daha sonra da hemen dalımızı yapacağız. Tamamlayalım, gelelim. 6 tane yaprağımızı gösterdiğimiz şekilde yaptık, bitirdik. Son ilmeğimizi de tam dibine batarak ilmek kaydırma yaptık. Şimdi bunu da birazcık ucunu uzatıyorum ve ben motiflerimi de diğer örgülerimi de bu şekilde kapatıyorum. Daha sıkı ve sağlam olmuş oluyor. Şimdi bunu da hemen kesiyorum. Şu arkadaki iplerimizi daha sonra ilmekler arasında kaydırarak şu şekilde göstereyim. Daha sonra temizleyeceğiz bunları tabii ki de. Böyle bırakmayacağız. Bunları da temizleyerek hemen arkada temiz bir görüntü sağlamış olacağız. Şimdi hemen yaprak zincir kısmına geçiyoruz. Kilit zincirimi yapıyorum. Biraz pay bıraktım. Önemli değil.
Kilit zincirimi yaptım. Çiçek formumun herhangi bir kısmından şöyle arkasını çevirip tam orta segmentine batacağım. Bakın şöyle hemen herhangi bir yerinden battım ve buradan bir ilmek çıkartarak şu iki ilmeğimi sabitliyorum. Biraz sıkıladım. Şimdi şu pay olarak bırakmıştık ya, bunu da zincir çekerken araları şöyle attırarak biraz dolandıralım. Burası da sıkı olsun. Ve böylelikle 50 tane zincir çekiyoruz. 50 tane zincir sonunda bu uzunluğa, yani bir kitap uzunluğuna ulaşmış olacağız. Ucundaki kalbimizi de yapıp hemen bitireceğiz. 50 tane zincir çekelim ve gelelim. 50 tane zincirimizi çektik. Şimdi daha fazla zincir çekmeden geri döneceğiz. Üzerine ipimi aldım. Şu baştaki değil, ikinci zincirimin tam ortasına batıyorum. Buraya 2 tane ikili trabzan yapacağım. Ve 2 üzerine alıp 2 de çıkınca ikili trabzan olmuş oluyor. Şimdi diğer yanındaki zincirimizin tam ortasına batıyorum. Üçünü birlikte çekiyorum. Tam ortadaki çiçek göbeğini yaptığımız gibi 2 tane de buraya yaptım. Bir tane sık iğne diğer yanındaki zincirin içine yapıyorum. Bakın şöyle minik bir yaprak formu olmuş oldu. Şimdi bunu döneceğiz. Karşı kısma da yapacağız aynısını. Yaptığım yerin içine tekrardan bir tane sık iğne yapıyorum. Şu zincir vardı ya arkadaşlar. Bu zincirin içine 2 tane yalancı trabzan yapıyorum. Üstüne ipimi alıyorum. 3 ilmeğimi birlikte çekiyorum. Tam şu kısım kaldı. Buraya batıyorum. 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Şimdi bir tane de tam ortasına sık iğne yaptım. Bir zincir çektim ve bitirdim. Kitap ayracımız artık hazır. Şurasını da gene açılmasın diye ilmekler arası ipimizi dolandırıyoruz. Çok dipten kesmiyoruz. Şöyle bunları da yapalım. Ve görmüş olduğunuz gibi kitap ayracımız çok kısa bir sürede hemen bitti. Sevdiklerinize, kendinize harika bir kitap ayracı olmuş oldu. Şöyle koyalım. Artık kaldığınız yeri unutmayacaksınız. Sayfama destek olmayı, abone olmayı, beğeni atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Çok teşekkür ediyorum.